Biliyorsunuz ki hayatımızda artık dil modelleri var. Şimdi bu noktada arkadaşlar biz bu yapay zeka modellerini kullanıyoruz. Evet, bu dil modellerini kullanıyoruz. Bunlara Large Language Model deniyor. İşte büyük dil modelleri. Peki kullanıyoruz da nasıl kullanıyoruz? Yani bunu herkes kullanabiliyor. Hepimiz bu modellere soru sorabiliriz, değil mi? Ona prompt diyoruz hatta. Hani bu modellere yazdığımız cümlelere, tekstlere prompt diyoruz. Bir soru soruyoruz, cevaplıyor. Gündelik hayatta herkes yapıyor bunu. Peki biz burada ne farklılık yaratmak istiyoruz? Biz burada ne yapmak istiyoruz? Şimdi arkadaşlar, bir uygulama geliştiricisi olarak, bir yazılımcı olarak biz sadece bunlara soru sormak ve konuşmak mı istiyoruz? Yoksa biz bir yazılımcı olarak, bir mühendis mantığında, bir uygulama geliştiricisi olarak bu modellerin bizim kurduğumuz projelere entegre olmasını, bizim veri tabanımıza erişmesini, mail göndermesini, hava durumuna bakmasını, şirket belki de çalıştığımız şirketler içerisindeki API'ları çağırmasını ve farklı görevleri sıralı bir şekilde bizim ona söylediğimiz algoritmalara göre yerine getirmesini de istiyor muyuz? İşte bu ikinci kategoride işler değişiyor arkadaşlar. Mesela siz görmüşsünüzdür artık Google'da bir sürü sitede, bir sürü alışveriş sitesinde artık yapay zeka cevaplıyor size. Bunlar nasıl entegre ettik kendilerini? İşte biz yazılımcıların pozisyonu orada değerlendi arkadaşlar. Semantic Kernel arkadaşlar Microsoft tarafından geliştirilen ve bizim bu Large Language Model dediğimiz ChatGPT, Claude, işte Gemini, başka modeller olsun. Bunları uygulamamıza entegre etmeyi kolaylaştıran bir framework. Yani daha basit söylemem gerekirse yapay zekayı bu uygulamamızdaki mesela şurada bir konsol açtım ben. Size örnek olması açısından. Bu çok basit bir konsol projesi. İşte buradaki bileşenlerle yani burada mesela konsol projesi ne yapıyor? Siz çalıştıracaksınız. Şurada şey yapalım da. Siz böyle çalıştıracaksınız bu konsol projesini ama burada biz şu anda mesela ne yapıyor? Bu dümdüz bir konsol projesi. Burada şu anda ben yapay zeka ile konuşamıyorum. Nasılsın desem bana cevap vermeyecek. Tak diye kalacak sistem. Kapanacak ondan sonra. Böyle kaldı bakın sistem hiç cevap vermiyor. İşte buna artık biz arkadaşlar aptal sistemler. Hani nasıl akıllı telefonlar var eski telefonlar ama bu sistem şu anda şey yapmıyor. Bir kalıyor öyle. Yapay zeka işte bu bahsettiğimiz dil modellerini buna entegre etmeliyiz. İşte bu semantic kernel bunu yapmamızı sağlıyor. Bir köprü görevi kuruyor. Bizim projemizdeki bileşenler, projemizin işleyişiyle bahsettiğimiz yapay zeka modelleri arasında bir köprü görevi görüyor semantic kernel. İlk başta öğrencilerimiz burada karıştırabiliyor. Yani semantic kernel ne hocam? O da mı bir yapay zeka? O da bir GPT gibi dil modeli mi? Hayır, o bir köprü. Bir GPT değil, bir Gemini değil. Ama o modelleri kullanarak bizim uygulamalarımızı geliştirmemizi sağlayan, o modelleri uygulamalarımıza entegre eden bir köprü. Öncelikle arkadaşlar, install package şöyle diyelim. Önce Microsoft'un Azure OpenAI şey yapacağım çünkü benim modelim orada. Tamamdır. Şimdi aslında biz ne yaptık? Semantic Kernel projemizi entegre etmek için arkadaşlar bir paket indirdik. Şu paketi indirdik. Şimdi bu paket içerisinde bir sürü deploy edebileceğimiz modeller var. İşte GPT 4.0 var. Bakın şuradan göstereyim hatta. Tabii önce buraya gelip bir üye olmanız gerekiyor. Modelinizi hazır halde şey yapmak için. Çünkü biz burada bir model yaratmıyoruz. Var olan modeli entegre edeceğiz. Tabii ki şurada using'ini bir yazalım. Semantic kernel kullanacağız. Bir de chat tasarlamak için projemize chat completion entegre etmek, yani konuşma ve cevap almayı entegre etmek için bunu tekrar kullandım using'de. Peki ne yapacağız? Öncelikle arkadaşlar şöyle değişkenler oluşturacağım. Böylece projeme hangi modeli, hangi versiyonu entegre etmek istediğimi bilgi olarak değişkenler içerisinde tutacağım. Sonra sizden bir API endpoint isteyecek. Şimdi bizden bir de API key isteyecek. Arkadaşlar bunu güvenlik nedeniyle ben kendi environment'ımdan çekeceğim. Güzel. Şimdi arkadaşlar bizim
Artık kernel'ı entegre etmek için yapacağımız şey önce bir build'ı hazırlamak. .NET Core Web projesinden bilirsiniz. Bizim bir builder'ımız vardı. Hani service injection'larını, service registration'larını yapıyordu. Bizim de burada service registration'ımız model olacak. Modeller register etmek isteyeceğiz. Onlar olacak. Dependency injection falan, bunların hepsini böyle create web builder demiyorsanız da kernel.create builder diyerek başlatacaksınız. Buraya entegre edeceğiz. Sonra buradan bize bir nesne dönecek. Bu builder'a gelecek. Biz de oradan kernel'ı kuracağız. Şu anda inşaatçıyı kurduk tabiri caizse. Builder dedikten sonra şunu diyeceğim. Azure AI, Azure OpenAI Chat Completion diyeceğim. Azure OpenAI Chat Completion diyeceğim. Bakın bizden zaten şunu istiyor. Üçüncü overload'unda deployment name, yani model ID'niz, endpoint'iniz ki var, API key. Bunu istiyor. Güzel. Ondan sonra kernel nesnemizi artık builder üzerinden kurabiliriz gayet rahat bir şekilde. Şimdi ne yapacağız? Şimdi servisi register etmemiz gerekiyor. Şöyle yapacağız. iChat completion service, şöyle chat completion service. Şuradan get require service diyelim, yoksa chat completion alamaz. iChat completion service, dikkat ederseniz adamlar bir abstraction yapmışlar. Kendisi içerisinden bu noktadan alacak servisi arkadaşlar. Ve biz de hemen şöyle bir şey yapacağız. Bakın console write line. Şöyle bir sonsuz döngü oluşturalım. Yani resmen bildiğiniz GPT'yi kendi projemizde entegre ediyoruz. Şimdi öncelikle kullanıcıdan şöyle write diyeyim, send diyeyim. Sonra console write line cevap diyelim. Şey yapacağım. Hatta buna da write line diyebiliriz. Şöyle bir alt satıra geçsin. Eğer is null or empty prompt ise şuradan bir break alsın. Böylece döngüyü kırırsın. Eğer isterse çıkabilsin kullanıcı. Eğer bir şey yazdıysa da response'u da şuradan alalım. Burada asenkron çalışıyor arkadaşlar. Chat completion service aklınızda olsun. Get chat message content async. Console write line response content yazacağız. Şu şekilde. Bakın çok basit bir sistem entegre ettik. Şimdi bunu arkadaşlar test etmek kalıyor. Hadi gelin bakın konuşalım bizim minik GPT-4o ile. Bana kendinden bahset bakalım. Bakın ben de şöyle bir şey diyeceğim. Ben de seni öğrencilerime anlatmak için şu an seninle konuşan bir eğitmenim. İzleyicilerimize merhaba demek ister misin? Biliyor musun? Seni semantik kernel kütüphanesi ile bu projeme dahil ettim, entegre ettim diyeyim, daha profesyonel entegre ettim. Yani normal bir dil modelinin ötesinde şu anda bir projeye entegre olmuş bir modelsin. Bu çok heyecanlı değil mi? Evet, kesinlikle çok heyecan verici. Semantik kernel gibi güçlü bir çerçeveye entegre edilmiş olmak benim dil modeli yeteneklerimi daha yapılandırılmış, ölçeklenebilir ve hedefe yönelik şekilde kullanmanızı olanak tanıyor. Olay burada işte arkadaşlar. Hedefe yönelik. Yani klasik, biz bu konuşmayı GPT ile yapabilir miydik? Yaparız ama kendi projemizde kendi hedefimiz için artık yapay zekayı şekillendirmiş olduk. Hadi bu projede birlikte neler yapabileceğimizi keşfedelim. Tabii ki keşfedelim. Ama gel o keşifleri de başka videolara bırakalım. Olur mu? Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa, sorularınız varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ve eğer istiyorsanız bu serinin devamını lütfen videoyu beğenmekten de kaçınmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki örneğimizde görüşmek üzere.